Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine bayılacağınız harika bir börek poğaça tarifiyle geldim. Yapımı çok uğraştırıcı olmayan, lezzeti şahane bir tarif. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Hamur yoğurma kabımıza ilk olarak 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu alalım. Üzerine yarım su bardağı kadar yine aynı şekilde oda sıcaklığında bulunan yoğurdu ekleyelim. Ve sonrasında çeyrek su bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi ekledim. Elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Ve 1 çay kaşığı kadar da kuru instant maya ekledikten sonra bütün malzemeler homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin lütfen. Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Sonrasında ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Toplamda 4 su bardağından biraz fazla un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Ama kullanılan un miktarı, bunu her zaman belirtiyorum, tariften tarife göre değişkenlik gösterebilir. Kullanılan unun markasına göre, kalitesine göre. Bunun için kontrollü eklemekte fayda var. Hamurumuz kesinlikle çok sert olmamalı. Azar azar un ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Biraz kıvam aldı. Spatulayı ayırdım. Elimle yoğuruyorum. Hamur toparlandıktan sonra hamurun güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Ele yapışmayan dokuda yumuşak bir hamur gördüğünüz gibi. Tekrar belirtiyorum, kesinlikle sert bir hamur yoğurmamanız gerekiyor. Birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum ki hamurumun dokusu daha da güzelleşsin, hamurumun kalitesi artsın. Bu tüm hamur işlerinde önemli bir püf noktadır. Tezgahta yoğurmak daha kolayıma geldiği için tezgaha alıyorum hamurumu, yoğurma işlemine orada devam ediyorum. Sizlere de o şekilde yapmanızı öneririm. Artık hamurum istediğim kıvama, istediğim dokuya geldi. Artık parçalara bölebilirim. Hamuruma şöyle uzun bir form verdikten sonra 10 eşit parçaya böldüm. Ortalama mandalina boyutunda bezeler oluşturuyorum. İlk olarak 2 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Sonrasında onları da 5'er parçaya böldüm. Bazıları küçük ya da büyük olacaktır. Bunları eşit boyutlara getirmek için şöyle kestikten sonra elinizle bir yoklayın. Duruma göre küçüklere büyüklerden ilavede bulunabilirsiniz. Bütün hamurları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum ve un serptiğim bir servis tabağına alıyorum ki yapışmasın. Bu aşamadan sonra bezeleri temiz bir poşete geçireceğim. Biraz dinlenmeleri için. Hamuru şimdiye kadar hiç dinlendirmedim gördüğünüz gibi. Bu aşamada beze haline getirdikten sonra dinlendireceğim. Bezeleri ben ortalama 20 dakika kadar dinlendirdim. Sizin vaktiniz sınırlıysa 10-15 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Dinlenen bezelerden tezgaha alarak açacağım. Bir miktar un serpiyorum tezgaha ve hamurun üzerine, bezenin üzerine ve ortalama şöyle bir servis tabağından biraz daha küçük olacak boyutta açıyorum. Bu aşamada çok büyük açmanıza gerek yok. Çok fazla hamur açma becerisi istemiyor bu tarif. Güzel yanlarından biri de bu bence. Şöyle tabak boyutunda açtıktan sonra istediğimiz şekle gelmiş demektir. Hepsini açmak ortalama bir 6-7 dakika kadar sürüyor. Çok fazla vaktinizi almıyor. Bu boyutta açmanız yeterli olacaktır. Açtığınız bütün hamurları ayrı bir tabağa, ayrı bir tepsiye alabilirsiniz ya da tezgahın bir köşesine. Diğer tarafta diğer bezelerimi de açıyorum. Bezeleri açarken çok fazla una bulamamanızı öneririm. Zaten çok cıvık bir hamur olmadığı için tezgah çok fazla yapışmayacaktır. Yapışmayacak miktarda, az miktarda un eklemeniz yeterli olacaktır. Bezeleri açma işlemi bittikten sonra diğer tarafta 100 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine de 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ayrı bir kapta hazır bekliyor yağlı karışımım.
Aynı servis tabağına, bezeleri koyduğum servis tabağına açtığım hamurları alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yağ karışımından ekliyorum ve kaşığın arkasıyla dağıtıyorum. Sırasıyla hepsini üst üste dizeceğim, sıralayacağım. Aralarına da yağlı karışımdan ekleyeceğim. Burada önemli olan en üstteki açtığımız hamura yağ sürmememiz gerekiyor. Hepsinin arasına yağ süreceğiz. En üsttekinin üzerine yağ sürmeyeceğiz. Bu aşamaları birazcık hızlandıracağım. Sizleri sıkmak istemem. Şimdi 10. katı da ekledikten sonraki halini gösteriyorum sizlere. Bunun üzerine yağı eklemedim. Ve yine aynı şekilde temiz bir poşete geçiriyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. İçerisindeki yağın donması gerekiyor rahat bir şekilde açılması için. En az 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Ben 1 saat kadar dinlendirdim. Dilerseniz bu şekilde akşamdan hazırlayarak ertesi günde şekil verebilirsiniz. Buzdolabında durmasının herhangi bir dezavantajı yok kesinlikle. Servis tabağından tezgaha alıyorum. İlk olarak şöyle elimle biraz genişletiyorum. Nizami bir formda açmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Biraz elimle genişlettikten sonra merdane ile incelteceğim. Ara ara elimle de müdahale ederek formu bozmadan dikdörtgen kare formunda açmaya çalışacağım. Nizami olmasına özen gösterin bu aşamada. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa olursa sonrasında oluşturacağınız şeritler biraz daha böyle düzensiz olacaktır. Bunun için diyorum ara ara elinizle dikdörtgen formunu oluşturmaya gayret gösterirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Şöyle açma işlemi bittikten sonra kenar kısımları biraz daha kalın kaldığından elimle inceltiyorum. Sonrasında bir rulet yardımıyla şeritler oluşturuyorum. Bu şeritlerin kalınlığını sizler kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha kalın da yapabilirsiniz. Ben ortalama 2-3 parmak genişliğinde şeritler oluşturdum. Buna göre hazırlayacağınız böreklerin boyutları değişecektir. Sonrasında rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra da en son kısımdaki, en uç kısımdaki hamuru rulonun altına, rulo yaptığım hamurun altına alıyorum ki açılmasın. Gördüğünüz gibi inanın çok uğraştırıcı bir tarafı yok. Çok fazla vakit almıyor. Hani hamur mayalama süreci vesaire bekleme süresi de yok. O anlamda çok fazla vaktinizi almadan hazırlayabileceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Çok da hamur açma becerisi gerektirmediği için gerçekten tercih edilebilecek bir tarif. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde ruloları oluşturduktan sonra eğer vaktiniz varsa bu hazırlamış olduğunuz hamurları bir tepsiye alarak buzdolabında biraz dinlendirebilirsiniz bir yarım saat kadar. Ama benim vaktim sınırlı olduğu için dinlendirmeden direkt açma işlemine geçtim. Elimle şöyle açıyorum açabildiğim kadar. Ortalama bir tatlı tabağı boyutunda açıyorum. İç malzeme olarak kaşar peyniri kullandım. Rendelediğim kaşar peynirini de içine ekliyorum ve kapatıyorum. Yarım ay şeklinde. Kaşarların taşmaması için elimden geldiğince hamuru birleştirmeye çalışıyorum. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Şekil verme işlemi bittikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın kabına börekleri sıraladım. Üzerini temiz bir bezle örterek bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum fırına vermeden önce. Bu sırada fırınımı da ısıtmaya başladım 180 derecede. Dinlenen hamurların üzerine dağıtmak üzere bir adet yumurta sarısını karıştırıyorum ve fırçayla üzerlerine dağıtacağım. Artık böreklerimi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderebilirim. Benim önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda toplamda 35 dakikada istediğim şekilde pişti. Pişme süresi farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Yakından şöyle dokusunu göstereceğim sizlere.
Kıyır kıyır oluyor. Lezzeti inanın şahane oluyor. Denediğiniz takdirde ben tekrar tekrar yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.